Psikolojimin bozulduğunu nasıl anlarım? Bunun belirtileri nelerdir hocam? Vesvese ve takıntıya bir çözümünüz var mı? Şu anda dünyada antidepresanların en hızlı arttığı iki ülke var. Birinci sırada Amerika, ikinci sırada Türkiye. Euronews haber yaptı onu geçen ay. Türkiye'de dünyada en hızlı antidepresan satışı var. Neden? İnsan şu üç şeyi yönetirse kaygısını yönetir. Üç ilişkiyi yönetecek. Biri, vesveseleri yönetmek kolay. Bu dediğim gibi davranırsa kişi, bu düşünce geldiği zaman kişi bunu yapamıyorsa terapilerle yaptırılabiliyor. Biraz obsesif olmanın faydası da var. Kaygıya karşı yapılacak en önemli şey de kişiler, polisler ne yapar? Bu yolları keser, trafik boşaldığı zaman açar. Siz de beyindeki bilgi trafiğini yöneteceksiniz. Stres yönetimiyle ilgili şunu söyleyebilirim. 3 tip stres yönetme biçimi vardır. A tipi stres yönetme biçimi kaygılı kişilerdir, stresli kişilerdir. Devamlı yakınmacıdırlar, negatiftirler. Bu kişiler sünger gibidirler. Bütün stresi emerler, çökerler. Sünger tipi kişilik, A tipi kişilik. Biz taşa toprağa yatırım yapmaya önem veren bir toplumuz. İnsana yatırımı ihmal ettiğimiz için bu konulara daha uyanamadık. Bedel ödeyeceğiz herhalde. Merhabalar hocam. Vesvese ve takıntıya bir çözümünüz var mı? Vesvese gelmesi eskiden obsesif kompulsif bozukluğun eski adı psikasteniydi. İrade hastalığı kabul ediliyordu. Şu anda bu nörobilim geliştikçe insan beyni nasıl irade karar veriyor diye öğrendikçe burada basit vesveseler, şeytandan gelen vesveseleri yönetmek kolay. Bu dediğim gibi davranırsa kişi, o düşünce geldiği zaman düşünceyi iyi analiz ederse, bu saçma, anlamsız deyip konuyu değiştirmeyi başarırsa dikkat odağını değiştirmeye çalışıyor. Şimdi beynimiz şöyle çalışıyor. Bir karar verirken beyinde bir network çalışıyor. Yap yapma, uygun değil diye bir network çalışıyor. Bu kişi obsesif kompulsif bozukluk hastalık noktasına gelen kişiler normalde beyindeki o yollar patika gibi ise o kişilerin beyindeki yollar artık otobana benziyor. Düşünceyi devamlı kullanan gelişmiş. Bu artık ilaç tedavisi gerekiyor. Beyindeki biyolojik algoritma bozulmuş, ritim bozulmuş beyinde. Ama hafif durumlarda, hepimize zaman zaman bunun bir sınırı var. Bir insan mesela saçma olduğu halde bazı şeyleri düşünceye atamıyorsa, bir günde bu bir saati geçmiyorsa hastalık kabul edilmiyor. Bak, binde bir saati geçmiyorsa. Her gün bir saat vesveseyle ilgili uğraşmamız makuldür. Bir saat kadar, 24 saatte bir saat. Biz obsesyonla ilgili testler yaparken sorduğumuz şeyden birisi boş zamanlarında 60 dakikanın 50 dakikası bunu mu düşünüyorsun diyor. Ne diyorsun? 60'ın 60'ı diyor kişi. Devamlı bunu düşünüyor. O zaman başlamıştır obsesyon. Kontrol edemiyor. Kontrolünden çıkmış. Bu durumlarda kişi beyindeki o network'ü doğru kullanması lazım. Yani beyinde şu anda karar verici mekanizmayı eğitmek gerekiyor. Yani diyecek ki bak bu saçma diyecek. Savaştıkça onunla artar. Evinize davetsiz misafir gelse ne yaparsınız? Tanımadığınız davetsiz bir misafir ya da sevmediğiniz, hoşlanmadığınız birisi kapıyı açıp içeri alır mısın? Alırsan başına belayı da alırsın. Şimdi bunlar davetsiz düşünceler. Hem de bazen zararlı çoğu düşünceler. Bunu sen onunla kapıda mücadele edersen istediği o zaten. Yahut içeri alırsan acaba deyip içeri aldığın an başına bela olur. Onun için öyle durumlarda hemen bu saçma, anlamsız, zaten obsesyonların çoğunu saçma olduğunu kabul eder kişi. Buradan diyelim Taksim'e gittiniz. Taksim'de trafik çok sıkışık. Polisler ne yapar? Orada gelen araba yolları keser. Trafik boşaldığı zaman açar. Siz de beyindeki bilgi trafiğini yöneteceksiniz. Beyninizdeki bilgi trafiği hep oraya beyninize bilgi gönderirseniz o karar mekanizmasını, o network'ü bloke olur orası. Ondan sonra kafayı çizersiniz. Onun için o zaman da ne yapacak? Oraya giden yolları keseceksiniz. İlgi odağını değiştireceksiniz. Dikkat odağını değiştireceksiniz. Beynin o bölgesi boşaltacaksınız. Ondan sonra rahatlıkla o problemi çözersiniz. Yani onun için en pratik yolu, yani hastalık haline gelmemiş vesveselerin çözüm yolu dikkat odağını değiştirmek, ilgi odağını değiştirmek. Kişi bunu yapamıyorsa terapilerle yaptırılabiliyor. Düzeliyor yani bu. Biraz obsesif olmanın faydası da var. Bir çile çektiriyor insana gerçekten. Ama bunu başarırsa da bir şeyler öğrenerek çıkıyor. Sabırlı olmayı öğretiyor. Onun için geçtikten sonra biz obsesif durumlarda, böyle takıntılı kişilerde geliştiren travma diyor. Mücadele ediyor, acı çekiyor. Öyle durumda kötülüğe hayır diyor. Mücadele veriyor, engelliyor.
Geçtikten sonra güçlenerek çıkıyor. Psikolojik sağlamlık oluşuyor. Ego gücü artıyor. Vesveseyle mücadele etmek şeydir. Yöntemi bileceksiniz. Strateji geliştireceksiniz. A plan olması B plan, C plan. Yani düşünce katılı olanlar strateji geliştiremiyorlar. İlla da aynı kapıyı zorluyorlar. Halbuki Risale-i Nur'da diyor insan 100 kapılı saray gibidir diyor. 99 kapı kapalı olsa bir kapı açık olsa oradan girilir. Siz illa kapalı kapıyı zorlarsanız geçemezsiniz. Kullandığınız metot işe yaramıyor. Başka metot kullanacaksınız. İnatçı kişilerdir ha bunlar aynı zamanda. Çok inatçıdırlar. Nuh deyip peygamber demezler. O inatçılık başlarına bela olur. Onun için bunu yönetirlerse esnek düşünceyi öğrenirler. Esnek düşünceyi öğrenen hayatta sosyal beceri, iletişim becerisi, bütün problem çözme becerisi, stres yönetme becerisi hepsini kazanır. Şu zamanımızdaki en büyük sıkıntılardan biri de bende şu anlattıklarınızdan şu oluştu. Yani kaygılarımız ve bunu yönetme şeklinde sanki biraz sınıfta kalıyoruz gibi. Bu konuda bize nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Şu anda dünyada antidepresanların en hızlı arttığı iki ülke var. Birinci sırada Amerika, ikinci sırada Türkiye. Euronews haber yaptı onu geçen ay. Türkiye'de dünyada en hızlı antidepresan satışı var. Neden? Amerika nedir? Vahşi kapitalizm var. Bak Amerika 1980'den sonra Reagan, daha önce kapitalizmde regülasyonlar vardı. Kapitalizm dengeli gidiyordu. 80'den sonra regülasyonlar kaldırdı. İsteyen yapsın, isteyen yapmasın deyip kaldırdı. Bankayı önünü açtı. Vahşi kapitalizme döndü. Güçlü zayıfı ezmeye başladı. Narsist özellikler zayıfı ezerler. Güçlünün karşısında köpek gibi olurlar. Ama zayıfın karşısında da öyle bir zalim olurlar narsist kişiler. Böyle bir vahşi kapitalizm çıktı. Türkiye'de de şu anda vahşi kapitalizm var. Avrupa'daki kapitalizm biraz daha regülasyonu olan kapitalizm. Onun için orada Marksizme yakın olduğu için Rusya'ya karşı sosyal demokrasi geliştirdiler onlar. Biz de Amerika'yı örnek aldığımız için bizde de şu anda vahşi kapitalizmin kuralsızlığı hakim piyasada, sosyal hayatta. Bunun farkına varmak gerekiyor yani. Kaygıya karşı yapılacak en önemli şey de 3 koruma var. Birincil koruma var, ikincil koruma ve üçüncül koruma var. Birincil koruma sağlıklı insanların hasta olmaması için yapılan koruma. İkincil koruma risk gruplarını belirliyorsun. Erken teşhis koyuyorsun. Öncülleri yakalıyorsun. Hastalık oluşmadan önlüyorsun. Erken teşhis kısmı. Üçüncül koruma da hastalık geçtikten sonra tekrar yükseltmesin diye yapılan üçüncül koruma. Ve Türkiye'de üçü de yapılmıyor. Amerika falan yapmaya başladı şimdi bu. Birincil, ikincil, üçüncül korumayı ruh sağlığı açısından. Türkiye halen biz taşa toprağa yatırım yapmaya önem veren bir toplumuz. İnsana yatırımı ihmal ettiğimiz için bu konulara daha uyanamadık. Bedel ödeyeceğiz herhalde. En azından biz kendi iç dünyamızı buna uygun hale getirebiliriz. Biz bunun için hiç olmazsa kendi stresimizi yönetebiliriz. Bak insan şu 3 şeyi yönetirse kaygısını yönetir. 3 ilişkiyi yönetecek bak. Biri coping stil. Coping stil dedikleri stres yönetim tarzı. Stres yönetim tarzımızı eğer öğrenirsek, ikincisi communication style dedikleri insanlarla iletişim tarzımızı, üçüncüsü de problem solving, problem çözme stilimizi, tarzımızı, insanın özgür iradesiyle yönetebileceği şeyler, insana verilmiş ben bilincimizin becerilerinden birisi. Stres yönetme modeli biçiminizi öğrenirsek, sağlıklı iletişim biçimi, sağlıklı stres yönetimi, stresten kaçmak yönetim değil, kavuşak tip insan olacağız. Sağlıklı ilişki kurmak içinde kaçmak, yalnızlaşmaktır. O da ayrı bir stres getiriyor. Problem çözmek de problemden kaçmak da yönetim değil. Bu üçünü de bisiklet kullanır gibi kullanacağız. Yanlış kullanırsan devrilirsin. Çok hızlı kullanırsan. Durursan yine devrilirsin. Onun için bu üçü de gerekli insana. Bu üçünü de dengeli bir şekilde yönetmek gerekiyor. Öğrenilmeyecek bir şey değil bu. Bunları öğreteceğiz kendimize. Öğrettiğimiz zaman kapasitemiz gelişiyor. Psikolojik sağlamlık çıkıyor. Stres yönetimiyle ilgili şunu söyleyebilirim. 3 tip stres yönetme biçimi vardır. A tipi, B tipi, C tipi. A tipi stres yönetme biçimi kaygılı kişilerdir. Stresli kişilerdir. Böyle devamlı yakınmacıdırlar. Devamlı hep negatiftirler hep böyle. Bu kişiler sünger gibidirler. Bütün stresi emerler, çökerler. Sünger tipi kişilik, A tipi kişilik. C tipi kişilik var. Bunlar da gamsızdırlar, umursamazdırlar. Sadece kendilerini düşünürler. Ve hiç bakarsın adam ne gamsız çavuş dersin. Rahat bir insan dersin. Umursamazdırlar, stressiz gözükürler. Ama bunlara teflon tip deniyor. Teflon tiplerin özelliği ne? Teflon tava kendisi yanmaz, canındakileri yakar. Ama teflon tavanın en büyük özelliği çizildiği zaman çöpe atarsın. Bu kişiler de kırılgandırlar. Ve bu kişiler esnemeyi öğrenemedikleri için de
kolayca yıkılırlar, depresyona girerler. Gücü kaybettikleri zaman, imkanı kaybettikleri zaman yıkılırlar. Travma yaşarlar. Bu iki tipte stres yönetiminde en kötü modeller. Doğru olan B tipi kişilik. B tipi kişilik kauçuk tip kişilik. Bak, kauçuk tipi nedir? Bir olay olduğu zaman esner, olayı emer, tekrar eski haline gelir. Elastik. Kognitif flexibility deniyor. Ya da psychological resilience deniyor. Resilience elastikiyet demek. Psikolojik elastikiyet. Esnek kişiliğiniz varsa bu kişi problemi alır, çözüm üretir ve bir şey öğrenerek çıkar. Hani şu anda hafızalı yataklar var ya şimdi. İnsan vücuduna göre pozisyon alıyor. Onun gibi elastik böyle kauçuklar var. Doğal kauçuk öyleymiş mesela. Zor değil ya. Kauçuk tip olmak zor değil. Ben sormak istiyorum hocam bir soru. Psikolojimin bozulduğunu nasıl anlarım? Bunun belirtileri nelerdir hocam? Vücudumuzdaki fiziksel bütünlük bozulunca ne hissedersin? Ağrı hissedersiniz fiziksel. Psikolojik bütünlük bozulduğu zaman da kaygı hissedilir insan. İç sıkıntısı, anksiyete, bunalım, depresif durum onlar. Bunlar ama mesela bir depresif durum 3 güne kadar olabilir. Hasta denilmez ona. 3 gün içinde olur. Kişi onu bir şekilde çözer, rahatlar. 15 güne kadar düzeltemezse ondan sonra tedaviye başlar. Yoksa sıfır problem bir hayat yok. Hoş olurdu ama mümkün değil. Nasıl fiziksel bütünlüğümüzü bozan şeyler olduğu gibi psikolojik bütünlüğümüzü de bozan olaylar oluyor. Öyle tipler çıkıyor ki mesela narsist tipler biliyorsun kibirli tiplerdir. Kibirli tipler bu kişiler alçaktalar ben yarattım diye doğmuş. Yüklük duyguları vardır. Alkışla beslenirler. Ben öyle bir narsist bir iş adamı biliyorum. Bir gün zengin birisi Marmaris'e balık avlamaya gitmiş. Geldi överek anlatıyor ya şöyle keyifli böyle keyifli. Oradan bir arkadaşı dedi ki bu kadar keyifliyse senin ihtiyacın yok git yerleşsin oraya diyor. Cevap ne? Ama balıklar beni alkışlamıyor ki dedi. Demek ki burada oradaki çalışmanın sebebi alkış. Yani alkışla beslenen, övgüyle beslenen narsistler. Böyle kişiler. Güç bende olsun, kontrol bende olsun der. Her şeye hükmetmek isterler. Ve mesela böyle kişilerin insanla ilişkilerini köle efendi ilişkisi yaparlar. Yani enaniyetin yükseldiği zaman yani enenin en tehlikeli hastalıklarından birisidir. Yani enenin afetlerinden birisi narsizmdir. Sokrates biliyorsunuz büyük filozof. Evliliği sıkıntılıymış onun. Bir gün otururken talebeleriyle karısı geliyor. Karısı da ağzına gelen söylüyor. Hırsını alamıyor bir kovası döküyor başına aşağı. Onun üzerine Sokrates diyor ki bu kadar gök gürültünden sonra bir sağanak yağış beklenirdi diyor. Ondan sonra diyor ki talebe hocam diyor ben evlenmek istiyorum ama sizin bu durumu gördükten sonra korkuyorum diyor. Çocuklar diyor evlenin diyor. Eğer iyi çıkarsa mutlu olursunuz, kötü çıkarsa filozof olursunuz diyor. Yani onun için yani insan karısı cazgır bir tipmiş. Yani egosunu yanlış kullanan bir tip diyebiliriz yani örnek olarak. Bizim de Karadenizliler şaka kaldırdığı için onlar için çok söylenen bazı hikayeler var. Temel Kabe'ye gitmiş. İlk dua çok kabul olur biliyorsun. O Kabe'yi görünce ne diye demiş biliyor musun? Ey Kabe kim geldi bil bakayım diyor. Yani bu derece kendisini, egosunu bu şekilde görüyor. Yahut gene Temel dua etmiş yağmur yağarken. Müthiş yağıyormuş yağmur. Yağmur pat diye kesiliyor. Ondan sonra herkes hocam övmeye başlıyor onu. Şöyle kaslıyor. Bir de karattırayım mı diyor mesela. İnsan haddini bilmeyen bir varlık. Bu özelliklerimiz var. Bunun için insanın bunalıma girmemesi için psikolojik sağlamlık için kendini tanıması çok önemli. Yani enaniyetinin farkına varan insan ruh sağlığı açısından iki dünyasında cennet yapabilir. Orada Allah'la bağlantımızı kesmememiz lazım. Bunu yapabildiğim zaman özellikle varoluş bunalımlı, entelektüel bunalımların çaresini bulabiliyoruz. Bununla ilgili şunu da söyleyeyim. Modernizm haz odaklılığı tavsiye ediyor. Hedonizmi, haz peşinde koşmayı ego ideal olarak sunuyor. Bu haz zenginlik, şöhret, para, alkış bunlar narsizmin, enaniyetin hazları. Bunları olan kişi de beyni dopamin üretiyor onlar. Dopamin de bitince tekrar istiyor dopamin. Aynı kokain de dopamin üretir beyinde. Aristoteles haz mutluluğu diyor. Hedonik mutluluk diyor. İkinci mutluluk içinde ödomanik mutluluk diyor Aristoteles. Bu da anlam mutluluğu. Bir fikir, bir ideal peşinde koşarsa o da mutlu oluyor insan. O mutluluğa anlam mutluluğu diyor. Anlam mutluluğu hayatın sonunda bir uğrunda emek verilecek, yorulacak, çile çekilecek bir anlamı olan kişilerde oluyor. İdealleri oluyor. O kişilerin beyni serotonin salgılıyor. Serotonin de mutluluk hormonu biliyorsunuz. O hormon kesilmiyor. Oraya ideali düşündüğü için oraya giderken şu anda buna katlanmam lazım diyor.
beyindeki kimyasalları iyi yönetiyor. Kimyasal kapasiteyi iyi yönetiyor. Yani bunun için psikolojik sağlığımız açısından insanın haz mutluluğuyla anlam mutluluğunu ayırt ettiği zaman o insan mutluluğu yakalayabiliyor bir dünyada. Dünyevi fikir ve idealler de buna faydası var. Yani bu mutlulukta. Böyle bir iş adamı geldi bir defa. Müthiş başarılı. Ben 1 milyar dolar yönetiyorum ama tansiyonumu yönetemiyorum ya dedi. Panik bozukluğu vardı. Her şeyi kontrol etmek istiyor. Narsist kişilerin özelliği odur. Egosu yüksek kişiler işte burada. Enesini yanlış kullanan kişilerin. Bunlar kendini kutsallaştırdıkları için ilişkilerde köle efendi ilişkisi isterler insan ilişkilerinde. Trafikte vardır ya sen benim kim olduğumu bilmek istiyorum diyen. Alt tipik bir narsist. Böyle yaparlar yani bu kişiler. Onlarla yaşamak çok zordur. Ama çaresi de var. Sınırlarını öğretirseniz onlarla sizi kaybetme korkusuya öyle bir kuzu gibi olurlar ki tevazu rolü bile oynarlar narsistler. Değer verdiği şeyi kaybettiği zaman haddini bilir. Onun için haddini bilmek, Rabbini bilmek. Narsistler haddini bilmeyen varlıklar. İşte enaniyet insanda var. Diğer canlılarda yok. Ene kelimesi Türkçe karşılığı ben, benlik anlamına geliyor. Ego diye de tercüme ediliyor. Bediüzzaman Hazretleri ene ve zerreden ibaret bir elif bir noktadır diyor. Yani elif ve noktanın Muhyiddin Arabi'ye göre ve Mevlana'ya göre tasavvufta farklı anlamları var. Elif dik durmak gibi bir anlamı var. Tevhid anlamı var, birliği gösteriyor. Diğer anlamı da Allah'a ulaşmayı temsil ediyor. Nokta ise her şey bir noktadan başlamış. Bir yazı düşün, bir noktayla başlıyor kalemin ucuyla. Daha sonra bir noktayla bitiyor. Yaratılış da Big Bang'i düşünün, bir noktadan başlamış, bir noktada bitecek. Modernizmin yaşam insanı değerlendirmesiyle Kur'an-ı Kerim'in değerlendirmesi burada ayrılıyor. Çünkü modernizm diyor ki evren sonsuzdur. İnsan bu dünyaya bırakılmıştır diyor. Sartre öyle diyor. Heidegger öyle diyor. Dostoyevski'ye kadar hepsi varoluş etkisinde kalmış. Yazarlar öyle söylüyorlar. Onun için çoğu bunalıma giriyor. Ben anarşistim diyor Sartre, varoluşçu felsefe. Absürtizm diyor. Anlam arayışı saçmalıktır diyor. Ben anlam karşıtı olmaktan zevk alıyorum diyor. Anlamsızlık mücadelesi vererek diyor ve bu şekilde öyle bir tatmin yoluna giriyor ve varoluşla ilgili çözüm bulamıyor. Dünyanın ürünü olmadığını görüyorlar. Yani Yalom'un dediği gibi 4 tane belirsizlik var insan önünde. 4 temel anksiyetesi var. Yalnızlık, ölüm, özgürlük arayışı ve belirsizliğe sebep olan anksiyeteler onu bunalıma sokuyor. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor? Evren diyor bir noktadan başlamış, bir noktada bitecek. Kıyamet kopunca dürülecek tekrar. Ruhu baki insan diyor. Kendimizi baki gördüğümüz zaman olaylara ele alış tarzımız farklı. Kendimizi bu dünyada belli bir sene yaşayıp gidecek gibi görünüş olunca dünyaya bakış tarzımız farklı. Ama insanda ene dediğimiz ben bilinci var. Sadece insanda var canlılar içerisinde. Okuyalım şimdi onu açıklayacağım. Şöyle ki ene künûz-u mahfi olan, gizli hazineler olan Esma-i İlahiye'nin anahtar olduğu gibi kainatın tılsım-ı muğlakını dahi anahtar olacak muamma-i müşkül küşadır. Yani enaniyet vermiş bize ama bu enaniyet aslında müthiş bir anahtar. Biz bununla kainatın tılsım-ı muğlakını, varoluşunu anlayabiliyoruz. Ve muamma-i müşkül küşa çok zor müşkül olan sırları anlayabiliyoruz diyor. Modernizm ontolojiyi değiştirdi. Ene ontolojiyi doğru kullanmayı gösteriyor bize. Ontoloji, niçin varım? Ben kimim, nereden geldim, nereye gideceğim, niçin buradayım? Bu sorulara cevap verecek sual niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? El cevap çünkü mutlak muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı gibi, yani mutlak demek hani sınırları belli olmayan, her tarafı yayılmış ve muhit olan, her şeyi kaplayan bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve tahayyüm vermek için hükmedilmez. Mahiyetin ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya bilinmez. Karanlık olmadan aydınlığı anlayamayız. Sınır lazım. Karanlık bitince aydınlık başlıyor. Soğuk bitince sıcak başlıyor gibi bir sınırlar lazım. Bilinmez, hissedilmez ama Allah öyle değil. Allah sınırsız. İnsanın tasarım üreterek Allah'ı anlaması lazım. Kıyaslaması lazım. Enenin elindeki en önemli yöntemler akıl yürütme yöntemleri. Bunu kullanıyor. Bak akıl yürütme yöntemleri klasik bildiğimiz işte ilk tespit eden Aristoteles olmuştur işte. Dedüksiyon, indüksiyon daha sonra bulunmuş. Ondan sonra analoji var, kıyas var, akıl yürütme yöntemleri. Daha sonra Kiplik mantığı bulundu 1920'lerde. Kiplik mantığı da muhtemel mantık.
İhtimal mantığı, olasılık mantığı. Buna bakarak meteoroloji diyor ki yağmur yağma ihtimali %80 diyor, %90 diyor. Ve bunu yapıyor. Bunun hesaplamasını yapıyorlardı. Şu anda fazi mantık, bir Azerbaycanlı buldu onu. Bulanık mantık. Fuzzy logic diye geçiyor. O bulanık mantık yapay zekanın mantığı. Onu kullanarak yani bu şeyin olasılık hesaplarının hesaplamasını yapıyor. Mesela ya siyah beyaz yok. Arada gri alanlar var. Sıcak soğuk yok. Arada değişik dereceleri var. Bunların hesabını yapmaya başlayınca yapay zeka çıktı ortaya. Ve yapay zeka kendi kendine öğreniyor artık. Otonom robotlar oluyor. Şu anda yapay zeka büyük ihtimal ben bilinci olmayan zekalar oluşturacak. İnsandan daha zeki yapay zekalar çıkacak. Bunu söyleyeyim. Yani zekada bizi geçecek. Mantıksal zekada. Ama sosyal ve duygusal zekada geçmesi mümkün gözükmüyor. Geçerse kıyamet kopar herhalde. Bilebilme becerisini sadece insana vermiş. Mesela bir kediye, bir köpeğe, aslanı düşünün. Genetik olarak kodlanmış programı neyse onun dışına çıkmıyor. Onun dışına çıkmıyor. Onun için bir maymun al, insanlar arasında 1000 sene kalsın, zihinselleştirme yapamaz, anlam üretemez. Üretemez. Bir devlet kuramaz, toplum oluşturamaz. Yani genlerinin müsaade ettiği kadar davranışları belirlenmiştir. Ama bu insanda mesela otistiklerde yok bu. Ben bilinci otistiklerde yok. Ben mesela bir otistik bir çocuğa da ileri otizm ama hafiflerde olmuyor da ileri otizm çocuğa şuraya bak desen oraya bakmaz, parmağın ucuna bakar. Niye? Zihin teorisi üretemiyor. Beyinde de ayna nöronlar çalışmıyor, beyninde yok. Ayna nöronlar da anlam üreten zihin teorisi denilen, zihin kuramı denilen otistiklerde olmayan aynı sinir hücreleri. Onlarda iyi çalışmıyor sinir hücreleri. Ama insanda, sağlıklı insanda, ben bilinci olan bir insanda çalışıyor. Mesela otistiklere kendilerine o derler mesela otistikler. İleri otistik. Yani kendisine ona bir şey sorarsın o der kendisine. Yani ben bilinci yok. İşte hayvanlar da öyle. Ben bilinci yok. Kimliği yok hayvanların. Kedi öldü dersin. Yani ismini biliyorsunuz ama şey yok. Bilinçli varlıklar olmadıkları için onlar ruhları olan bir varlık ama bilinçleri yok. Bilinçleri yok. Yani bilinç akıldan da daha üstün bilinç insan. Yani insan şöyle tarif edilebilir. Beynimizle ruhumuz arasında bir arayüz lazım. Bu arayüze zihin deniyor. Hatta zihine de kuantum alıcısı mı acaba diye araştırılıyor şimdi. İnsan beyni çünkü telsiz internet gibi çalışıyor. Aynen nöronlar öyle çalışıyor. Allah bu özelliği insana vermiş. Yani zihinselleştirme, anlam üretme, mesela anlam arayışı, yenilik arayışı, ölümü algılama, geçmiş ve geleceği algılama, bunlar hepsi metakognitif genler olarak değer geçiyor. Zihin üstü genler. Sadece bununla ilgili mesela yeniliği arama geni bulundu ama diğer genler araştırılıyor şu anda. Olması gerekir deniyor bunlar. Bunlar insana özgü işte ben bilincini bunlar oluşturuyor. Mesela ben bilinci şöyle bir bilgisayar alıyorsunuz. Bilgisayarın IP'si belli. Başka bir bilgisayar onu değiştirebiliyorsunuz. Gidince değiştiriyor ama insanı alıp da IP'sini başka tarafa veremiyorsunuz. Bir de DNA cansızdır DNA'lar. Ben şeyi pek anlayamıyordum ya her baharda her şey birdenbire yeşilleniyor, birdenbire bahar çıkıyor. Bunu haşre nasıl örnek olur bu? Yani nasıl olunca ölmedi ki diyordum onlar. Ya ölmemiş ki yani bir tohumu atıyorsun ölmemiş ki diyordum. Halbuki tohum DNA ölü cansız. Cansız bir DNA'dan canlı bir insan çıkıyor. Hayat. Hayat sır. Neden var bu hayat? Niye cansız şeyler niye hayat oluşturmuşlar? Cansız hücreler bir araya geliyor. Cansız maddeler bir araya geliyor. 30 bin tane genomumuz var. 3.2 milyar harf var, karakter var. Bir DNA'da ya 1,5 metrelik bir DNA'mız. Herkesin DNA'sında böyle müthiş bir yazılım var orada. Evet yani burada bu gözle baktığımız zaman insana diğer canlılardan hiyerarşi içerisinde insana enaniyet gibi ben diyebilme özelliği vermiş ve Allah'a kafa tutma özelliği vermiş insana. Bak enaniyetin içindeki bir özellik ne? Allah'a kafa tutuyorsun. Ben hiç unutmam ben Gatı'da görevliyken bir arkadaş vardı. Sonra vefat etti. Enteresan bir tipti. Bir gün şöyle diyor. Ya diyor ben şeytandaki asalete hayranım diyor. Nasıl Allah'a kafa tutmuş ya diyor. Yani şeytanın Allah'a kafa tutmuş itiraz ediyor Allah'a şeytan. Ama şeytanın sadece yaptırım gücü yok. Şeytan itiraz edebiliyor. Çünkü şeytan bilinçli. Melekler de bilinçli. Melekler hep iyileri yapıyor. Şeytan hep kötüleri yapıyor.
O şekilde. İnsan iyi de kötüyü de yapabilme özgürlüğün olan tek varlık. Şeytan gibi kötü de olabilirsin, melek gibi iyi de olabilirsin. Enaniyet bunu yaptırıyor işte. Özgür irade var. Enaniyetin bir özelliği, enemizin bir özelliği özgür iradesi olması. Bir özelliği kibrinin olması. Kendini yeryüzü tanrısı gibi görmesi. Bu şekilde. Yani bu özellik insanda enenin içine takılmış özellikler. Buna işte Esma-i Hüsna'yı, enaniyeti aldığın zaman iyiye kullanırsan insan enaniyetini, Allah'ın sırları tanıyorsun. Kötüye kullanırsan burada şeytanın askeri oluyorsun. Bununla ilgili ben bir şeytan mı melek mi insanı etkiliyor gibi, nasıl ilişkisi, nasıl ruhani varlıklarla insanın diye düşündüğümde şu hadis-i şerifi okuyunca çok şaşırmıştım. Bir insan iyi şeyleri iyi niyetli olursa, ihlaslı olursa, böyle Allah'ın rızası için, rıza-i ilahiyeyi İhlas Risalesi'nde geçiyor ya, rıza-i ilahiyeyi gaye-i maksat yaparsa bir insan, Allah o insanı hadis-i şerifte 2 tane melek görevlendirilmiş. Ona yardım için. İlham veriyor ona. Şunu yap, bunu yapma. Bu iyi, bu güzel diye ilham veriyor. Yani birçok hani ilham geldi böyle şey deniyor ya. Mesela Necip Fazıl ölümle ilgili bir şiir yazmış. Var mı ölüme çare, var mı ölüme çare? Söylüyor şu minare, söylüyor şu minare. Müthiş bir ilham mesela şiir. Bu işte iyi niyetli olanlara Allah böyle şeyleri ilham ettiriyor. Kötü niyetli olanlara da Allah o melekleri çekermiş o zaman. İnsan kötü niyetsiz. Ya ben hedefe ulaşmak için yalan da söyleyebilirim. Bilmem şunu da yapabilirim. Hedefi iyi bir de olsa kullandığı yöntem şeytani yöntemlerse melekler çekiliyor. Nefis ve şeytanla baş başa kalıyor insan burada. Enaniyet burada kötüyü seçmiş oluyor. Yani niyet çok önemli. Enaniyetin elindeki diğer bir araç da niyet. Bak insanda var. Niyetlenmiş davranış beyinde araştırılıyor şimdi. Niyetlenmiş davranış olursa beyin ona göre programlıyor. Mesela sabah 4'te kalkacağım diye niyetlendiğin zaman kesin inançlıysan saat kurmadan kalkarsın. Ya kalksam da olur kalkmasam da olur diyorsan kaçırırsın uçağı. Sabah namazı da aynı şekildedir. Ciddi şekilde niyetlenirse beynimiz programlanan bir organ. Biz programlıyoruz onu. O da niyetle programlanıyor. Niyet ve karar veriyorsun tabii niyetten sonra. Yani iyicil ve kötücül niyet olması önemli. Enaniyette bu özellikler var. Enaniyette yani kendini büyük görme, bir taraftan da iyicil ve kötücül olma var. Özgür iradesi var. Bunları yaptı, bu insana verim ya. Allah kafa tutma özelliği vermiş. Allah yarattığı bir insana kendine itiraz etmenin dışında şeytan itiraz ediyor ama insan itiraz edip şey yapıyor. Mücadele ediyor, tahrip etmeye başlıyor, zarar vermeye başlıyor. Allah da onlara mühlet veriyor ama ihmal etmiyor tabii. Zamanı gelince hesap günü yapacak. Ben hiç unutmam bir gün böyle bir üniversitenin mütevelliyetinden birisiyle böyle konuşurken ya dedim biz böyle üniversitede çok zorlanıyoruz, ikna edemiyoruz yani bürokrasiyi. Siz nasıl hallettiniz dedim oradaki mütevelliyet üyesine. Ya bizim bakanların yarısı arkadaşı dedi. Onun üzerine dedim ki peki bu adalet mi dedim. Hocam adalet öbür dünyada dedi bana. Ben o anda birden şey yaptım. Ya hiçbir cevap veremedim, hiç düşünmemiştim bu dünyada. Adalet aranmaz, öbür dünyada var. Şimdi olsam o kişiye şunu derim. Bu dünyada amel var, hesap yok. Öbür dünyada amel yok, hesap var. Adalet her tarafta geçerli. Yani onun için bunu da yapmak istedim. Yani enaniyet böyle bak. Yani en böyle muhafazakar, böyle bilinen, şey olan bir kimse bile şeytan dünyada, adalet bu dünyada değil diyor. Anadolu'dan geldiğimiz zaman İstanbul'da insanların tebessümüne ve havasına inanmayacaksın tarzında. Şimdi İstanbul'a ilk geldim. Doğu'da muayenehaneden biriktirdiğim şey bir yer alacağım. Tanıdığa söyledim. Yeri aldı ama acayip komisyon almış benden. Hiç söylemeden. Hem de dindar birisi bu. Ona bir arkadaş söyledi ya sen hiç almadan komisyon aldın. Manevi mesuliyeti var bunun. Dünyevi ayrı, uhrevi ayrı demiş. 1980'lerde bu oldu. Eyvah dedim bu İstanbul ticareti çok tehlikeli. Yani onun için bunu böyle şeytan yaptırıyor bunu işte. Adam dindar 5 vakit namazında adam dünyevi ayrı, uhrevi ayrı diyebiliyor. Bu dünyada adalet yok diyebiliyor. İnaniyetimizde böyle iyicil ve kötücül olma şeyi var. Özelliği var sonsuz. Ama bu Peygamber Efendimiz ama taşlıyorlar onu tayfa gitti. O zaman dönerken diyor Allah'ım nasıl içinde acıdıysa Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma diyor. Peygamber Allah'ın Resulü bile öyle diyor. Biz de bunu dememiz lazım. Yoksa yol bulur hemen. Hani inşaatla uğraşanlar bilir. Su var ya incecik bir şey bulsa yol bulur geçer. Şeytan da nefis de öyle. Ufacık açık ver ilerler girer oraya. Enaniyetin bu
tehlikelinden korunmanın çaresi Allah'la online olmak her an. Kalbini Rabbine aç. Bunu yaptığın zaman o enaniyetin afetlerinden korunursunuz. Enenin afetleri var. Dilin afetleri olduğu gibi İmam Gazali Hazretleri mesela çok güzel yazmış o şeyde. Dilin afetleri diye. Geçerli yani. Bu zamanda da geçerli. Şöyle onun enaniyet yapar. Haddi çizer, sınırları çizer. Kendinden bir rububiyeti mevhuma, kendinden bir mevhum bir Rablık ben yaptım der. Malikiyet, bir kudret, bir ilim biz tasavvur eder. Bir had çizer. Onunla muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye taksimat yapar. Kendindeki ölçücüklerle onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Kayese cihazlarıyla mahiyetini Allah'a anlar. Ben bunu yapabiliyorsam bu kainatın sahibi ne yapar diye düşünebilir. Mesela daire-i mülkündeki mevhum rububiyetiyle daire-i mümkünatta Halık'ın rububiyetini anlar. Ve zahir malikiyetiyle Halık'ın hakiki malikiyetini fehmeder, anlar. Bu haneye malik olduğum gibi Halık da, kainatı yaratan da bu kainatın malikidir der. Ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder. Ve kisbi sanatçığıyla o Sani Zülcelal'in iptidai sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim, öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiş der. Ve hakeza bütün sıfat ve şuunat ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat enede münderiştir. Yani bu bütün bunları anlayacak, fark edecek, farkındalık da denebilir buna işte. Yani ciddi bir farkındalığı var. Bilinç kelimesi zaten farkına varmak karşılığında. Her şeyin farkına varmayı kapasitesi verilmiş eneye. Demek ene ayine misal ve vahidi kıyasi ve aleti inkişaf ve manay harfi gibi manası kendinde olmayan, başkasının manasını gösteren vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel, mahiyeti beşirenin hullesinden ince bir ip, şahsiyet-i ademiyetin kitabından bir eliftir. O elifin iki yüzü var. Buradaki manayı harfi biliyorsunuz. Manayı harfi, bunun manayı ismi var. Mesela bir kitabı alıyorsunuz. O kitabın içerisindeki manayı harfiyle o kitaba baktığınız zaman kelimeler kullanmış, şu harfler kullanılmış. Ne güzel yazılmış, ne kadar harika sanat yazılmış. İşte hatta ne güzelmiş ya da işte mizampaj nasıl yapılmış falan gibi böyle şey yaparsınız. Bu kitabı manayı ismiyle, yani kendisi olduğu gibi onu tanıyarak. Bir de o kitapla ilgili manayı harfi var. Manayı harfi bu kitap başka bir şeyin işaretidir manasında. Trafikte giderken levhalara baktığın zaman o levhalara oturup da ne güzelmiş deyip levhalarda fotoğraf çekilirsen komik olur. Hatıra fotoğraf çekilebilir ama memleketine girerken insan çektiriyor. Ama oraya onun için gitmezsin. O nereyi gösteriyor diye girersin. Bu kainattaki kitap, bu evren, İnsan, bu varlıklar hepsi başka bir mananın gösteriyorlar. Görünen ayrı, görünmeyen ayrı. Biraz önce zihin kuramından bahsetmiştim ya. İnsan görünmeyenleri görür. Mesela bir elmayı ikiye kesersiniz, ortasında çekirdek vardır. Manayı ismiyle bakan elmanın içinde çekirdeği görür. Manayı ismiyle bakan. Manayı harfiyle bakan çekirdeğin içindeki elmayı görür. Manayı harfiyle bakan. Bu çekirdeğin içerisinde bu koca elma ağacının bütün programı yazılmış ya. Hem de bu cansız, nasıl bir şey bu? Hayretler içerisinde bunun ustasını düşünür. Ama somut bakarsa buna somut bakış ve soyut bakış da denebilir. Mesela bu 0-6 yaş arasında çocuklarda vardır. Somut akıl yürütme, ahlaki akıl yürütme. Gördüğü doğrudur, görmediği yanlıştır. Ona inanır. Anlam çıkaramaz. Ama soyut akıl yürütme 6 yaşından sonra başlar çocuk öğrenmeye. Soyut anlamlar öğrenir, derin düşünmeyi öğrenir. Bu 6 yaşından sonra insanda da gelişmeye başlıyor. Ergenlikle birlikte artık kar zarar analizi yapabilecek hale geliyor. Oradaki soyut akıl yürütme insana özgü. Ama hayvanlarda biraz önce dediğim gibi yok. Bu şu açıdan önemli. Enenin bu özelliği tılsımı kainatı açıyor. Kainatın tılsımını anlamamızı sağlıyor burada. Ne yapıyoruz? Arka planı anlayabiliyoruz manayı harfiyle. Şimdi bizim yaratılış manifestosu, biz 8. Yaratılış Kongresi'ni yaptık Ekim ayında. Yaratılış manifestosunu yayınladıktan sonra orada 11-10 maddelik, yani hiç evrim ne ispatlanabiliyor ne çürütülebiliyor. Evrim bir spekülatif bir teori. Yeni bilgilerle evrim akla yakınlığı uzaklaştı artık. Kanıtlanamıyor hale geldi ve yeni akıl yürütme yöntemleriyle bu fazi mantığı, fazi lojik dediğimiz bulanık mantık ve kiplik mantığı, diğer akıl yürütme yöntemlerini kullanarak yazdık o şeyi, manifestoyu. O 10 maddesini okursanız o manifestoyu imzaya açtık. Varoluşu açıklıyor aslında. Yani o manifesto aslında evrenin tesadüfi varoluş mu var, tasarımsal bilinçli bir varoluş mu var?
bunu tartışmaya açıyor. Şu andaki diyalektik materyalizmi düşünenler evren tesadüfen var olmuştur diyor. Modernizmi söylediği. Bunu söylüyor. Orada tesadüfü varoluş değil, tasarımsal varoluş akla en yakındır diyerek onunla ilgili akıl yürütme yöntemlerine girdik. Hiç evrim spekülasyona girmedik. Çünkü evrim kanıtlanamayan, tamamlanmamış bir teori zaten. Kanıtlanamıyor. Sadece bir boşlukları dolduruyordu. Şu anda akıl yürütme yöntemlerine baktığımız zaman şu anda evrime ihtiyacımız yok. Akla en yakın yöntem tevhid inancı. Tek Allah'ı anladığımız zaman yaratılışı anlıyoruz. Ama 4300 tane din var. Hepsinin bir tanrısı var, bir kutsalı var. Hangisi doğru bunların? En çok akla yakın hangisidir diye baktığımız zaman tevhid çıkıyor. Tevhidin en akla yakın varoluş teorisi olduğunu kanıtlıyor. Oraya girip imzalamayı tavsiye ederim size. Okuyun. Kafanızda orada sorular varsa yazabilirsiniz. Bazıları itiraz etti. İtiraz edenlere cevap da yazdık biz orada. Açık mektup yazdık, itirazlara cevap verdik ama hiçbir bilimsel itiraz çıkmadı ya. Ya sloganlarla itiraz ettiler. Yok irtica dediler, yok şu yok bu. Safsata dediler, irtica dediler. Ya arkadaş biz bilimsel manifesto yazdık ve 10 tane mantıksal gerekçe yazdık. O gerekçe şundan yanlış, bu gerekçe bundan yanlış. Madde itiraz etsin. Yok. Bir tane bir üniversite, bir ilim adamı, bir felsefeci buna karşı bir şey yazamadı. Yazamaz çünkü kanıta dayalı gittik. Kanıta dayalı varoluşu açıkladık. Kanıta dayalı tevhid inancını açıkladık. Onun için şu anda artık daha yüksek sesle, çünkü bilimin kuantumundaki bilgileri kullandık, DNA'daki bilgileri kullandık. Bütün bunlarla tevhide inanma konusunda şu anda şu masanın varlığına nasıl inanıyorsunuz burada? Allah'ın varlığı da o derece kesin. O yaratış manifestosuna göre. Onun için o konuda sizin için referans olabilir. Enaniyetin böyle sonsuz iyicil ve sonsuz kötücül olma özelliği var. Ve psikiyatride Otto Kemberg var. Psikanalist halen de yaşıyor 90 yaşlarında. Onun geliştirdiği bir teori var. Diyor ki insan kötülüğe hiç alakası yoktur diyor. Hiç kötü değildir insan diyor. Hümanist diyor. İnsan odaklı bir hayat merkez düşünüyor. İnsan kutsaldır diyor. Aile kutsal değildir diyor. Başka kutsal yoktur diyor. Tek kutsal insandır diye hümanistik bir yaklaşım var. Bu hümaniste ayrı, hümanizm ayrı. Hümanizm ideoloji. Hümaniste insancıllık. O ayrı bir şey. O yaklaşıma itiraz ediyor. Diyor ki insanın içinde kötü bir parça var diyor. İyi parça var, kötü parça var içimizde. İyi parça ile kötü parça mücadele ediyor. Biz hangi parçayı beslersek o parça büyüyecek. Kızılderili hikayesi vardır. Torunuyla gezerken 2 tane köpek kavga ediyor, görüyorlar. Hangisi kazanacak diyor. Bir siyah bir beyaz köpek. Diyor ki biz hangisini beslersek o kazanacak. İçimizde iyi parça kötü parça var. Hangisini beslersek o kazanacak. İşte enaniyette bu var. İkisi birden var. İyi parçayı beslersek o büyüyor. Hayatımızın sonunda bize iyi şeyler biriktirecek. Kötü parçayı beslersek hayatımızın sonunda kötü şeyler biriktireceğiz. Onun için enaniyet bizim için müthiş bir ben bilinci, büyük bir fırsat insana. Hedefi ve strateji olan insan tevhidi bulur. Hedefi ve stratejisi yoksa, sadece haz odaklıysa bulamaz hakikati. Onun için bir insan hakikati bulması için hedef ve varoluş, dünya neden, nereden geldim, nereye gidiyorum bunları sorması lazım. Ama şu anda varoluşçu filozoflar İslam dinini göz önüne almadıkları için, Kur'an-ı Kerim'i hiç göz önüne almadıkları için, Müslümanların kötü örneklerini gördükleri için hiç incelemeyerek, Hristiyanlığı kıyaslayarak bulamadılar hakikati. Ama şimdi iletişim çağında yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim internet ortamında kolayca alıp okunabiliyor ve Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde ne kadar müthiş bir bütüncül mantığının olduğunu görmeye başladılar. İtiraz edilecek bir şey yok, çürütülecek bir şey yok. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle dese, bir damla suda binlerce canlı var dese doğru. Fakat o zamanki insanlar saçma değil, inanmazdı ona. Ama öyle bir söylemedi ki Kur'an-ı Kerim, o zamanın insan da inansın, bu zamanın insan da inansın. Öyle söylemiş Kur'an-ı Kerim. Onun için yani söylediği şeyler çürütülemiyor. Fakat sırları gittikçe yeni sırlar anlaşılıyor. Öyle bir Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu sırları anlamak için Kur'an-ı Kerim'i okurken enaniyetin enesini doğru kullanmak gerekiyor. Şöyle kullanırsa enaniyet, eleştiri gözüyle, eleştiri parmaklarıyla okur, incelersen hiçbir şey açmıyor kendini Kur'an-ı Kerim. Ama ya bu kainatın yaratıcısı bana ne mesaj verdi diyor. Öyle bakarsa buluyor. Mesela Einstein'a soruyorlar, nasıl buldun bu şeyi diyorlar. Bu keşfi nasıl yaptın diyorlar. İzafiyet teorisini. Ben Tanrı'nın yerinde olsam nasıl yaratırdım diye düşünerek buldum diyor. Farazi olarak kendini onun yerine koyuyor.
Ondan sonra böyle bulurdum diyerek o şekilde buluyor teori. Bu dediğin gibi hani vahidi kıyası yapmış orada. Ona teorik fizik deniyor işte. Düşünce deneyi de deniyor. Düşünce deneyi yapıyor. Hakikate götüren 4 tane yol var. Birisi deney ve gözlem. Mesela diyalektik materyalizm sadece deney ve gözlemi kabul ediyor. Halbuki akıl yürütme yöntemleri de hakikate götüren düşünce deneyleri var. Hatta şimdi in silico deneyler var. Bilgisayarda program yüklüyorsun, hesaplamalar yapıyor. Hadi, buluyorsun sen. Şimdi ChatGPT'ye sorun. Ben sordum. Tesadüfün varoluş mu daha mı akla yakın, tasarımsal varoluş mu diye akla yakın diye sordum. Tartışılıyor ama tasarımsal olan daha akla yakın cevap verdi. Ama doğru sormanız lazım. Doğru soru sorarsanız müthiş bir şekilde ChatGPT bile tevhidi buluyor. Bu nedenle hakikati bulmak daha kolaylaştı. İkinci yol akıl yürütme yöntemleri dedik. In silico yöntemler. Üçüncüsü rasyonel sezgi. Mesela Newton'un yapması rasyonel sezgi. Veba salgını çıkmış o zaman. Evinden çıkmıyor. Kütüphaneden çıkmıyor. Bir sırada kitap, kimya, bir kere fizik var böyle. Devamlı evreni düşünürken pat diye elma düşüyor. Yer çekimini buluyor. Oradan hesaplamasını yapıyor. Ondan sonra onun Hazreti Adem'in 3 tane elma biliyorsun insanlığı etkileyen. Hazreti Adem'in elması, Newton'un elması, bir de Apple'ın elması. İnsanlığı değiştirdi bunlar. Enaniyet yani gerçekten rasyonel sezgi dedik. Diğeri de rasyonel inanç. İlk üçünden sonra hakikati bulmak için rasyonel inanç, akla uygun inanç o da tevhid oluyor. Diğer inançlar rasyonel değil. Mesela kurbağaya tapan var, karga tapan var. Bunlar hiçbir rasyonel değil. Beynimizin karar verme mekanizması nasıl çalışıyor? Ona bakarsak bu hakikati anlarız. Karar verme mekanizması aklımıza bir düşünce geliyor, bir his geliyor. Mesela bir anne çocuğunu almış kucağına, pencere kenarına gitmiş, aklına bir düşünce geliyor. Bunu atarsam. Yanında diyor ki ya ben diyor nasıl bir insanım diyor, nasıl yaparım diyor, çocuğumu nasıl atarım diyor, ne kadar kötü bir insanım diyor. Ama içindeki o şey varsa bunu o düşünceye ya derse ben kendimi biliyorum öyle saçma şey mi olur deyip konuyu değiştirse bitiyor. Ama ya atarsam diyor bu sefer çocuğunu kucağına almamaya başlıyor. Bu sefer mutfağa da giremiyor çocuğuma bıçak batırsam diyor. Bunlara saldırganlık obsesyonu deniyor. Kişi çocuk burada hasta oluyor. OKB hastası ortaya çıkıyor. Bunu çözemezse bak basit bir düşünceyi yönetemezse hastalığa dönüşüyor o kişide bu durum. Düşünceyi yönetebilme becerisi var insanın. Duygu yönetilme becerisi var. İçimize bir his geliyor. Hisle düşünce füzyonu oluşuyor bazen. Biz hissi düşünce zannediyoruz, düşünceyi his zannediyoruz. Halbuki ikisi ayrı şeyler. Duygu ve düşüncenin farklı mekanizma sınırlarını öğrendiğin zaman kişinin hastalığı düzeliyor orada. Yani içine bir his geliyor mesela çocuğumu zarar vereceğim hissi. Çünkü çocuğun çok seviyor, kaybetme korkusu var. Bu senin hissin, senin düşüncen değil, sana ait değil. İçine gelen aşırı sevgiden ortaya çıkan bir his. O düşünce değil, o düşünceyi inanış haline getirme. Buna inandığı zaman, ikisini birbirine ayırdığı zaman karar mekanizması, beynin ön bölgesi akla bir düşünce, his geldiği zaman diyor ki uygun değil, geçerli değil, doğru değil, faydalı değil. Sokrates'in filtresi diye de geçiyor mesela. Ta o zaman söylemiş adam. Oradan bu kişi iyi kötü doğru yanlışı ayırt edebiliyor buradan. Beynin ön bölgesi karar mekanizması deyip karar veriyor, konuyu değiştiriyor. Obsesif kişiler bu değiştirmeyi yapamıyorlar. Karar merkezi. Peki bu insan aklına bir şey geliyor yani. İyi bir şey yapmak, kötü bir şey yapmak. Gidip mesela kuyumcu dükkanının önünden geçiyor. Gidip şuradan bir yolunu bulayım da bir şey araklayayım diyor. Kötücül bir his geldi içine. Öyle durumlarda iyiyi kötüyü yapmak konusunda karar verecek bir insan. İnsan bu karar verme mekanizmasında iyiyi tercih ederse mesul oluyor. Kötü bir şey yaparsa bir günahı var. İyi bir şey yaparsa 10 sevabı var mesela. Ona hayır dese, hırsızlık yapmasa. Bunlara takva deniyor. Nefsinle mücadele etmek en büyük cihat olarak kabul ediliyor biliyorsun. Bir cihadın bir şeklidir. Mesela hüzün cihatı vardır bak, hüzün cihatı. İçimizde acı veren konularda sabretmeyi başardığı zaman, acı çektiğin zaman buna hüzün cihatı deniyor. Nefsi böyle kontrol ederek kendine hayır diyebilmek, ertelemek hüzün cihatı. Acı çekiyorsun, hüzünleniyorsun ama ilahi bağlantı kurduğun için o sana ebedi hayatına yatırım olarak dönüyor.
Kötüyü yaptığın zaman bir karşılığı var ama iyi yaptığın zaman 10 misli karşılığını veriyor Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın hayatına göre. Biz çünkü ruhlar yaratılırken biz istemişiz, kabul etmiş ruhlarımız. Evet, kabul ediyoruz ya Kavlu Bela'da, Elest Meclisi'nde. O dönemde kabul etmişiz ve bizim insan olmamız, eşrefi mahlukat olmamız, iyi insan olmamız bu dünyada hayatımızın kirasıdır. Biz insan olmuşuz, ağaç olmamışız, kuş olmamışız, taş olmamışız. İnsan olmuşuz. Allah bize bir insan olarak birçok nimet vermiş, birçok özellikler vermiş, akıl vermiş, ben bilinci vermiş insana. İyi insan olmak bunun kirası. Allah cennetini alırsa fazlından alıyor. Cennet kazanılmıyor. Onun için yani kötülük yaparsak amelimizin karşılığı iyilik konusunda cennete gidersek Allah'ın fazlından gidiyoruz. İyi insan olursak, iyi ahlaklı olursak ancak insan olmanın kirasını ödemiş oluyoruz. Peki bunu yaparken şu anda yapay zeka yapılıyor. Yapay zekaları insan mı tasarlıyor? Hayır, insan tasarlamıyor. İnsan sadece ona bir program yazıyor. Otonom robot onlar. Kendiliğinden öğreniyorlar. Bakıyorlar ki iki robot geliştirmiş. Bakmış ki aralarında özel dil geliştirmiş iki robot. Ne konuştuklarını çözememişler. Fişlerini çekmişler hemen. Yani bak, otonom robotlar insanın anlamadığı dil geliştirmiş iki tane robot. Bu gidiyor insanlık, yani bir kontrol kaybediyor insanlık ha. Allah böyle bir evrene bir program yazmış. Bir simülasyonda yaşıyoruz biz. Simülasyonda ne vardır? Bir program vardır. O programda top oynuyorsun mesela, futbol diyelim. Gol atacaksan sen vuruşunun golü olmayacağını bilemezsin orada oynarken. Ama programı yazan bilir. Hangi koordinatta da vurursan gol olacağını bilir. Allah da kainatta, evreni bir simülasyon olarak yazmış. O simülasyonda biz ne yapacaksak ne olacağını görüyor Allah. Kader diyoruz buna. Allah görüyor, ilmiyle görüyor. Kaderi en güzel anlamanın yöntemi şu anda simülasyon metaforu. Şimdi böyle bir şey olur zaman Allah bunu yapmak yetmiyor. Bilgisayarda programlar çalışıyor ama bilgisayarda elektrik yoksa hiçbir şey yaramaz. Trafoyla bağlantılı bu. Bütün dünyadaki bir enerji ve dijital tabanlı bir evrende yaşıyoruz biz. Trafo Allah'ta. Allah katında trafo. İstediği zaman enerji kesiyor, kesmiyor. Sana Allah yaptırıyor, sen yapmıyorsun. Sen istiyorsun sadece. İyi de istiyorsun, yaptırıyor. Kötü de istiyorsun, yaptırıyor. Ama evren enerji tabanlı olduğuna göre, fizik yasalarına göre enerjiyi bir yöneten lazım. O güçte Allah. O halde yanlış benzetme olmasın. Nasıl bir trafodaki elektriğin kime gidip kime gitmeyeceğinin dağıtımını yaparsa, kontrolü bilgisayarla otomatik yaparsa, Allah da bize yaptırıyor ve yaptırmıyor. Onun için şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın kudretini, ilmini, iradesini anlamak için yazılım metaforu. Evren bir yazılım metaforuyla gitmek gerekir. Şu anda geçen ay bir kognitif psikolog, beyni bilgisayar gibi çalışan beyin mi diye araştırıyor psikolog. Yapay sinir ağları çalışması nedeniyle fizik ödülü alıyor. Ve oradan üretilen algoritmalarla yapay zeka çıktı ortaya. Onun için fizikçiler itiraz etti ama çok haklı gerekçe var. Yapay zekanın doğumuna sebep oldukları için ve onlar Nobel ödülü aldılar. Bu aslında neyi gösteriyor? İnsanda böyle bu evrende iyiyi kötüyü seçmeyle ilgili ben bilincimizde, enemizde böyle bir çok ciddi bir beceri var. Bir yetenek var. Bu yeteneği iyicille kullanabiliriz, kötücüyle kullanabiliriz. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.